Merhaba, Doktor Koray Erdoğan, Asmet Klinik İstanbul'dayız. Sabri Bey, benim 2,5 yıl önce operasyon yaptığım kaptan pilotumuz. Hoş geldiniz. Sağ olun efendim, hoş bulduk hocam. Çok teşekkür ediyorum bu videoyu kabul ettiğiniz için. Estağfurullah. Nasıl bir süreçti, neler yaşadınız? Biz Sabri Bey'e 5000 greft ektik. Ortalaması, saçı çok inceydi Sabri Bey'in. Çok ince olduğu için çok sık bir yoğunluk, yani istediğimiz kapatıcılığı elde edemeyeceğiz diye endişe ettik ilk başlarda. Ortalaması 2.03'ler civarındaydı. Çok yüksek değildi. Nasıl bir süreç oldu? Neler yaşadınız? Niye buradasınız? Yani şöyle söylemek lazım. O zaman kendi çapımızdaki araştırmalarda bu işin son noktasının Asmet Klinik ve Koray Hocam olduğunu öğrendik. Gönül rahatlığıyla geldik. Kendisine teslim olduk. Pandemi dönemleriydi değil mi? Pandemi dönemiydi. 2021'in Ocak-Şubat aylarıydı. Hatta o zamanlar büyük kargo uçakları falan daha çok uçuyordu. Evet, o zamanlar bizim mesaide pek azalmada yok. Bir yıllık iznimi aldım, kışlık izni. Ondan sonra geldik. Ekim sürecinde bir sıkıntı yaşamadım. Sonrasında yaşamadım. Sonra işte saçların söylenenleri yaptık. Finasterid ilacını hocam çok tavsiye etmişti. O bizim kırmızı çizgimizdi. Onu da kullanmaya başladım. 1 yıl kadar kullandınız. 1,5 yıl kadar kullandım. Her şey bittikten sonra gayet güzel, yoğun. Hatta yakın çevremdeki arkadaşlar, 6-7 sene boyunca görmediğim arkadaşlar saç ektirdiğimi anlamadılar. Acaba saçını mı boyattın tepkileriyle karşılaştım. Koyu renk bir satı olduğu için burada. Ama inanın hani sokakta görsem ben de çok yakından bakmam lazım ki anlayabileyim yani. O bile zor, biliyor musunuz? Şimdi yakın çekim yapacağız. Sizlere de paylaşmak istiyorum. Çok çok güzel olmuş. Evet, yani biz kullanım olarak çok memnunuz. Ekildiğini kimse anlamadı. Her şey yolunda. Fakat ben işte bu kilo almayla beraber bazı vücudumdaki değişikliklerden dolayı belki psikolojik olarak bilmiyorum, finasteridi bıraktım geçen sene. Zaten 1 yıl kullanmanızı istiyoruz genelde. Ya ama bıraktıktan sonra sanki böyle daha seyreldi gibi. Saçım da ince olduğu için muhtemelen. Çok doğru söylediniz. Yani 45 mikronlarda bir saç. Hakikaten bu saçta biliyorsunuz saç ekiminde ne kadar da sık ekseniz istediğiniz normal saç kadar sık bir ekim yapamıyorsunuz. Yani ondan dolayı böyle saçı ince olan, özellikle böyle 55-56 mikronun altında olan saçlarda ki Sabri Bey 45 mikron, o yoğunluğu yakalamak çok zor. Şimdi finasteri de bıraktıktan sonra ister istemez bazı bölgelerde böyle seyrekleşmeler, incelmeler, saçın incelmesine bağlı olarak gözlemliyoruz. Onun için de Sabri Bey ikinciyi yaptırayım mı diye gelmiş aslında. Evet. Ben de ısrar ettim kendisine, kırmadı beni sağ olsun. Dedim ki bu bilgileri insanlara paylaşalım. Çünkü hani tabii ki tanıtım amacı taşıyor bu videolar ama tanıtım yaparken de insanların kafasındaki soruları cevaplamamız, bilgilendirmemiz, onlara takılan noktalarda yardımcı olmak da istiyoruz. Ben şimdi bir yakından da göstermek istiyorum sizin saçınızı. Buyurun. İsterseniz önce bir arkanızı dönün. Göstereyim. İnanılmaz bir şey var dedim ya, daha burada hakikaten en az 2 seans daha çıkar. Şimdi başımızı geriye doğru verelim. Şimdi bakınız işte bu alanlar ekim alanları. Şimdi saçın incelmesine bağlı olarak işte şu bölgelerde şöyle bir daha döndüreyim sizi. Hem doğallığı göstermek adına hem de seyrelmeyi göstermek adına. Bakın sadece tekliler kullanılmış bir ön hat. Asla çoklu bulamazsınız. Şu doğallık son derece natürel, görüntüsü son derece natürel. Şimdi ne yapacağız? Biz bunu biraz daha sıklaştıracağız. Evet. Yine elinize teslim olacağız. Aynen. Aynen. Bu arada şu an seyrelmesini hissetmeme rağmen hala konu komşudan ektirdiğime inanmayan insanlar var. Hani bunu da belirtmek isterim hocam. Hani ben mesela seyreldi diye psikolojik olarak rahatsızlık hissediyorum göya. Ama arkadaş çevremde hala ektirdiğime inanmıyorlar. Yani o kadar düzgün bir hat. Ya ben size sıkıntıyı söyleyeyim işte. Şimdi bazı saç ince saç da yani bunu yani aslında işleme gittiğiniz zaman sonucunuz daha siz geldiğinizde bu işi bilen insan tarafından daha çok tahmin edilebiliyor. Sabri Bey'de de öyle oldu. Evet. Çok ince saçlarda hakikaten mutlaka ikinci bir seans yapmak lazım. O istediğimiz yoğunluğu yakalamak için. Burada önemli olan kriter doğallık. Yani her zaman derim ben, sıklıktan ziyade doğallık. Yani, kesinlikle. Bazen ben ekimler görüyorum halı gibi hakikaten. Diyorum ki ama hiç doğal değil. Evet. Yani siz de fark ediyorsunuzdur. Yani Kesinlikle büyüme hocam. oranı Kesinlikle aslında hocam. bu işin önemli noktası. Evet, bir yerde sıklık önemli ama bir yere kadar çok da sık olup da çok da doğal olmayan bir sürü ekim görüyorum ben son dönemlerde. Maalesef doğru söylüyorsunuz. Sizinkisi seyrekleşse dahi doğallığını korumuş. Bir de Evet. lazım yani şimdi mesela şu anda saçınız kuru ama ne bileyim denize giriyorsunuz.
nemli bir ortama giriyorsunuz. Ya Evet. da böyle bir yaptığınız zaman daha seyrek gözüküyordur. Onun için biz ikinci seans için Yapalım hocam. sizi bekliyoruz. Ne derseniz varız. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun Dinlediğiniz hocam. için. Sağ olun, Görüşmek hürmetler. üzere. Görüşmek üzere.